Çayımı da içmişim ki her şeyi konuşurum. Evet, senin böyle gayri resmi bir podcast olacak bugün. İstersen konumuzdan bahset. Bugün iş yerlerindeki samimiyetsiz geri bildirim toplantılarını konuşmak istedik. Ne kadar samimiyetsiz bulduysan konuya bile giremedim. Aynen öyle. Bunu ikimiz de sık sık yaşamışızdır zaten. Veya ben Türkçe'yi unuttum. İlk podcasting günü ayakta rahat. Çokça yaşamışızdır yani. Yaklaşık ben 10 yıldır, sen 15 yıldır falan herhalde bu işlerin içindeyiz. Çok yıl vermeyeyim de yaşlar ortaya çıkmasın. Yani geri bildirim aslında bilmiyorum, bence ikimizin de inandığı bir şeydir ama doğru zamanında ya da işte ne bileyim, yani geri bildirim dediğim şey aslında bir insanın karşılıklı sohbet etmesidir ya. Yani böyle kasıntı cümlelere, kelimelere, ne bileyim bunun için işte hadi gel mutfağa gidelim falan bazı şeylere bilmem çok gerek yok gibi. Açık iletişim destekleyen bir yerse zaten böyle bir şeye ihtiyaç olmaz herhalde. Ya samimiyetsizlik kavramı da böyle tartışılır. Bu arada ben gençken inanıyordum. Bu geri bildirimlere artık inandığım bir konu değil. Çünkü bence inanç meselesi aynı inanç gibi dogmatik. O yüzden geri bildirim aldıktan sonra sana bu soruyu sormayı yaklaşık 6 aydır bekliyorum. Çünkü podcast için biraz uzun zaman bekledik. Hangi geri bildirimden sonra ya da herhangi bir geri bildirimden sonra iş yapış biçiminde, kişiliğinde ya da bir konuda değişiklik yaşadın mı? Valla iş hayatında tabii ama yine böyle beyaz yakayken değil, babamın kasap dükkanı var, oradayken ustamdan aldığım böyle geri bildirim diye dersek onun adına bilmiyorum yani, usta uyarısı, usta çırak ilişkisinde. Ya sonuçta o da geri bildirim dediğim şey yani şu anda isim konulmuş hali. Eskiden beri de böyle yani ismi her insanda anlamı değişiyor sonuçta bunun. Bir o ustamdan aldığım geri bildirimler diyeyim, bende çok fazla değişikliğe sebep olmuştu bence. Oradaki davranışlarıma, ne bileyim sonrasında düşünüyorum çünkü oradan iş hayatına yansıyan şeyler var mı? Böyle 6 yaşından beri dükkanda çalışıyoruz sonuçta. Oradan aldığım o disiplin bence benim iş hayatında bayağı işime yaradı. Böyle samimiyetsiz de hiç değildi. Bayağı bazen böyle dayak falan olan, içinde böyle bir şeylerin fırlatıldığı ama bazen de hakikaten normal uyarıların olduğu, bayağı ailelikteki gibi yani, o aile kültüründeki nasıl usta çırak ilişkisi vardır. Aslında bence beyaz yakalı yani şeyde de, iş hayatında da usta çırak ilişkisi bir yerde. Sonuçta sen gidiyorsun bir yere, eğer yönetici değilsen, ki yöneticiysen de her zaman bir yöneticin oluyor, yönetim kurulu başkanı değilsen, orada da bir usta çırak ilişkisi var sonuçta. Ama işte bu mekanlar, yerler, işte kıyafetler bir şeylerin anlamını değiştiriyor, kelimeleri değiştiriyor ya da işte onları yüklediğimiz anlamları değiştiriyor. Öyle bence benim hayatımı değiştiren bunlar vardı. Senin var mı? Bahsettiğin konu aslında şöyle. Samimiyet kavramının içini şöyle dolduruyor. Ustan çok samimi. Çünkü dili de samimi. Bahsettiğin gibi küfür kıyamet bir geri bildirim alıyorsun. Bu bir davranış değişikliğine dönüşüyor. Tasvip ettiğimiz bir konu mu bilmiyorum. Yani korku da var ama saygı da var. Yani sadece ustamdan korktuğum için de değil. Sonuçta onun böyle bilgisine, tecrübesine, nasıl diyeyim, hadi kasaplıktan devam edeyim. Yani onun bir tavuk parçalama şekli var. Ya da işte bir ne bileyim ciğeri doğraması, zarı soyması var. İşte bir benim en başta başladığımdaki süreçler var. Ondan onları da öğrenmek istiyorsun, özeniyorsun böyle. Yani bir saygı da duyuyorsun. Yani sadece korkudan da değil. Yani korku ne? İşin içine tabii çocuksan şiddet giriyorsun işin içine, korkuyorsun doğal olarak ama onun dışında işte 25-30 yaşına kadar sonuçta ara ara gidip oralarda çalıştık. Üniversitedeyken de çalışmıştım. O zaman artık korku yoktu, saygı vardı. Hatta böyle şakalaşma, samimiyet daha da artıyor. Sen büyüdükçe onların seninle olan iletişimi de değişiyor. Daha yetişkin gibi davranıyorlar. Mesela sana orada öyle bir fark var. Mesela iş yerinde ustan senin büyüdüğünü anlıyor, işi biliyorsun ve sana saygı duyuyor. Ona göre davranıyor ama iş hayatında bu çok az. Yani sen hep çocuk gibisin sanki. Her yere girdiğin yere veya bir geri bildirim aldın, sana çocuk gibi geri bildirim falan veren yöneticiler çok fazla oluyor. Yani böyle her anlattığında hadi gel sen bakayım şu köşeye de bak, sana bir şeyler anlatacağım, bak gel geri bildirim vereyim falan. Yani bu bence o samimiyeti bozan şeyler. Yani normalde konuşuyorsun böyle gayet iyi. 6 aydır 1 yıldır çalışıyorsun. Geri bildirim falan alacağım dediği zaman bir bakıyorsun sen bambaşka bir artık şey gibisin. Karakter gibisin onun gözünde yani. Öyle hissediyorsun. Bence bu bozuyor. O saatten sonra da o samimiyet çok yakalanmıyor gibi de yani. Sen anlatırken aslında aldığım geri bildirimlere gitti böyle zihnim biraz. Özellikle ofiste alınan o geri bildirimler, işte süslü cümleler, klişeler. Yaklaşık böyle bir 25 dakikalık geri bildirim toplantısının 20 dakikası klasik bir klişeden bahsedilmesi. Kalan 5 dakikada da yapamadığın işlerin tek tek sıralanması ya da daha fazlasının beklenmesiyle ilgili bir geri bildirim oluyor. Yüzüne vuruluyor böyle. Evet. Orası sanki böyle cezalandırma alanı gibi. Sanki normalde konuşamadığımız, ofisin içerisinde dile getiremediğimiz, geri plana attığımız böyle bilinçaltımızdaki bütün karşı tarafa zarar verme ya da onun dünyasında yanlış görünen konuları anlatması için bir fırsat olarak görülüyor. Bu arada hiyerarşik bir geri bildirimden de bahsetmiyorum.
Zaten iş yerine maskeler takılarak gidildiği için orada yapılan her geri bildirim samimiyetsizlik kokan, ceza motivasyonu olan, gelişimin içinin boş olduğu bir geri bildirim olarak geliyor. Evet, maalesef yani her yer böyle değil tabii ki. Her insan da böyle değil. Her yönetici de böyle değil. Ama yani son zamanlarda gözlemlediğimiz her yerde arkadaşlardan veya işte sohbetlerde insanlardan duyduğun her şeyde aynı şeyi görüyorsun, duyuyorsun. Ve şey de kötü yani. Başlıyorsun geri bildirime, tam toplantıda görüşüyorsun böyle. O kadar çok inişler çıkışlar var ki böyle görüşmelerde. İşte bir bakıyorsun o kadar yükseliyor ki sövüyor. Hani sövse yeri yani söveceksin neredeyse. Sonra ama işte ben seni zaten çok seviyorum falan, sarılıyor. İşte gözlerden yaşlar falan akıyor böyle. İnsanın psikolojisi de bozuluyor. Ben ne yaptım şimdi, iyi mi oldu kötü mü oldu? Buradan ben kendime ne çıkaracağım, bir şey çıkaracak mıyım? Ya da şey mi, orada bağlılığı mı ölçüyorlar, ne yapıyorlar, onu da anlayamıyorsun yani. Ben öyle inişli çıkışlı toplantılarda görüşme özellikle birebirse ve insan hakikaten birazcık de hassassa, mesela ben bazen böyle her an demeyeyim de böyle boşlukta olduğum zamanlarda böyle hani o gün kafamda bir şey yoksa o kadar inişli çıkışlı duygularda ben de etkileniyorum böyle. Hani bir bakıyorsun sarılarak çıkıyorsun. Çok saçma oluyor. Peki merak ettiğim konulardan biri daha var. Hazır sen böyle detaylı girmişken sana onu da sorayım. Geri bildirimin amacı ne? Yani gerçekten bir insan neden geri bildirim vermek ister? Bunun tabii ki net akademik bir cevabı var. Ama senin karşı taraftan bugüne kadarki çalışma tecrübelerinden karşı tarafın beklentisiyle klasik tanım arasında bir farklılık var mı sence? Yani yine kişiye göre değişiyor. Kimi gerçekten kendini tatmin etmek için bunu yapıyor hakikaten. Yani oradaki bir gücünü göstermek istiyor. Bir sınırlarım var bak. Bu sınırlar benim. Bu sınırları geçersen ayağını denk al diyor. Yani bence çoğu böyle. Onun adı da geri bildirim olmaz zaten artık ama. Kimi de yani bazıları da hani bunu eğer gerçekten nasıl diyeyim kişiyi çok samimi buluyorsa veya işte o kişiye hakikaten o dedik yani usta çırak ilişkisi gibi iyiliğini istiyorsa hani bir yerde işine yarayacağını düşünüyorsa bunu adam akıllı bir hani normal anlatabilir. Yani böyle bu da kişiyi hakikaten sevdiğinden, o kişinin hayatında bir şeyleri kaybetmemesi için veya işte olgunluk olur ya mesela şeyde hani bir ilkokuldaki olgunluğun vardır, lisede vardır, işte üniversitede vardır. İş hayatında da sonuçta bir ilk yılın vardır, işte 5. yılın vardır, 10. yılın vardır. Bazı şeylerin farkına hakikaten varamayabiliyorsun en başta. Bazıları şanslıysan daha erken varabiliyorsun ama bazı şeylerin farkına çok erken varamayabiliyorsun. İnsan davranışlarından dolayı, çevrendeki insanlardan dolayı olmayabiliyor. Bunu gerçekten seni korumak için, yani korumak da demeyeyim de yani senin kendi alanını koruman için yapılan bir geri bildirimse bu o kişiyi geliştirmek içindir. Ne bileyim işte korumak için diyeceğim de korumak birazcık şey kalıyor. Sanki ebeveynimmiş de beni koruyacakmış gibi oluyor. Öyle demek istemiyorum orada. Ben bunun için ama bunun için de böyle hani bir özel bir toplanmaya da gerek yok. Zaten bu samimiyette olan biri normal çay içerken de bunu söyler. Ne bileyim karşılıklı sandviç ısırırken de bunu söyleyebilir. Çay içerken de söyler. Yürürken de söyler veya odada anlık o an bile söyleyebilir. Ne bileyim WhatsApp'tan bile yazabilir yani. Çünkü o samimiyet zaten kurulmuştur yani. Diyorsun ki samimi geri bildirim hissedilmez. Sonuçlarını görürsün. Aldığın anı fark etmez. Aynen bence öyle. Yani normal böyle nasıl ne diyeyim çocuk yetiştirirken acaba bu örnek verilebilir mi bilmiyorum da yani mesela çocuğunu yetiştirirken de sürekli gün içinde hep direktif veriyorsun çocuğa. Yani böyle bir şey alırken ne bileyim yürürken yemek yerken falan ama çocuk bunların hepsinde aşırı tepki vermiyor yani ve böyle pür dikkat seni dinlemiyor. Çünkü doğal akış var orada bir. O akışta olduğunu biliyor ve orada aldığı bir şey de daha rahat da geçiyor aslında ona. Yani davranışlarına daha kolay yansıyor. Öyle düşünüyorum. Ben böyle soru soran taraf gibi oldum bugün ama. Evet biraz da sen anladın. Soru soran taraf güzelmiş, onu sevdim. Podcast'teki rollerimiz belli oldu gibi. Geri bildirimle ilgili aklıma gelen konulardan biri de şu. Geri bildirim dediğimiz konu yani senin iş yapış biçiminle ilgili olabilir, hareket biçiminle ilgili olabilir, kültürünle ilgili olabilir ve bununla ilgili yorum yapmak ciddi bir bilgi birikimi, psikoloji bilgisi yani alan bilgisi de gerektiren bir konu. Yani bunu eğer arkadaş gibi bahsettiğin gibi samimi bir ortamda vermiyorsan yani kişisel bir eleştiri değilse bu bir odaya çekilip veriliyorsa ciddi bir altyapısı olması gerekiyor. Bu böyle kafana göre verebileceğin bir konu değil. Bağlılıktan bahsediyoruz. Şirket bağlılığı günün yarısını iş yerlerinde geçiriyor insanlar. Burada aldıkları geri bildirimler onların hayatlarının tamamını etkileyebiliyor. İş yerlerindeki durumlarını etkiliyor. O yüzden en iyi geri bildirim dediğin gibi hissedilmeyen ya ben bunu sevdim bak bunu bir kavramlaştırabiliriz. Hissedilmeyen geri bildirim. Aldığını hissetmiyorsun ama sonuçlarını hayatında görüyorsun. Herhalde bu şeydir ya babalarımızla ilgili de vardır. Ya sanırım babam haklıymış ya da annem haklıymış yıllar sonra söyleriz. Böyle ergenlikte yaptığımız davranışlarda aldığımız geri bildirimlerden sonra. Davranışı yansıyamamışım orada. Evet o zamanlar anlamazsın. Hatta verildiğini bile fark etmezsin. Meğerse bu hareketi bundan dolayı yapıyormuş dersin. Evet geç bir kültür. Belki iş yerlerinin bu kadar vakitleri yok. Bizleri hızlı şekilde dönüştürmek istiyorlar. Ama fark ettiğim konulardan biri de şu. Aslında bunun üzerine de bir bölüm yapabiliriz. Tek tipleştirmekle ilgili büyük bir arzu var.
ve bu arzu tek tipleştirmeye karşı normalde olabilecek insanlar tarafından da yapılıyor. Yani sistemin içerisine girdiğinde herkes sanki kurallar onlara doğuştan ezberletilmiş gibi aynı hareketleri, aynı söylem biçimlerini devam ettiriyorlar. En çok rahatsız olduğum konulardan biri de sanırım o. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet doğru yani her şirket ayrı bir aile, yani aile derken şey değil, biz bir aileyiz. Ona gireceğiz. O kocaman bir üst bölüm o. Onu demiyorum da. Yani sonuçta her ailenin ya da ülke diyelim hadi neyse. Her ülkenin bir gelenek göreneği vardır, dili vardır, ne bileyim çoğunluğun olduğu, katıldığı bir dini vardır. Hani anayasasında yazmasa da her şirketinde böyle işte yani. Ama şirketler böyle farklılıklarının da farkında olmadan herkes böyle dergilerdeki, o İK dergilerindeki ne bileyim araştırmalardaki, LinkedIn'de gördükleri ne bileyim büyük şirketlerdeki mi diyeyim artık ne diyeyim veya bu konuşmacıların işte influencerların, iş hayatındaki influencerların söyledikleri dünyada yaşıyormuş gibi davranıyorlar. Bu da bulundukları yeri tutmuyor. Yani şey gibi, şey örneğini veririz ya işte bir iş yerine alışmak, işte bir iş yeri vücutsa sen bir organsan organ nakli gibi yani. Böyle kültür de öyle, şey de öyle, kurallar da öyle. Eğer sen bulunduğun şirketin o eskiden gelmiş alışılmış yapısına uyumlu değişiklikler yapmıyorsan, yani onları da göz önünde bulundurmuyorsan, hani değişme demiyorum zaten, elbette değişeceksin, hani değişmeyen şey zaten yok olur ama bunları da göz önünde bulundurman lazım. Yani sen bir ülkedesin, ülkenin dili işte Türkçe, çoğunun inandığı dil İslam. Ben yarın Afrika'da herhangi bir ülkenin dilini kabul ediyorum. İşte din olarak da işte şu karşıdaki sopaya tapacaksınız falan desen, hani buna kaç kişi çok çabuk ısınabilir? Partizanlar yani. O da ayrı bir konu. Sorun neredeydi? Ben de bilmiyorum da. Yani her yerin ayrı bir kültürü var ve o kültüre uyum sağlamadan, yani o kültürü göz ardı ederek davranışlarda bulunmak hiçbir şekilde tutmuyor ve sürdürülmüyor da, yani devamı gelmiyor. Ömrü uzun olmuyor yani. Sen bahsedince aklıma şey geldi. Şimdi LinkedIn'de iş hayatını genişleten yani çeşitlendiren, gündelik hayattan çıkaran ve dünyada neler olduğunu gördüğümüz bir alandı. Ama son dönemde fark ediyoruz ki işte diğer sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere LinkedIn'de bizi tek tipleştiriyor. Ve algoritma kasıyor insanları. Her gün sabah şu saatte post atacağım diyor. Evet sen de algoritmanın bir ürünü oluyorsun. Aynen. Bu sefer gerçekten bir yapay zeka robotundan farksızsın. Yok işte top voicer olacağım diye her gün şunu saatte paylaşayım. İşte nasıl paylaştın da sonradan pişkin gibi anlatıyor, şey yapıyorum. İşte üretkenliğini sözde orada anlatıyor sana. İşte ChatGPT ya da işte yapay zeka agentları kullanıyorum. Yapay zekada şunları kullanıyorum. Yani tamam, güzel kullanması eyvallah. Hani bunları insanların öğrenmesi, teknoloji kullanması güzel de. Yani böyle boş orada yazılan, yani ChatGPT'nin bana söylediği bir şey sonuçta yeni bir şey değil. Hani internetten aldı veya işte farklı kaynaklardan aldığı bir şey. Ve genellikle de çok genel geçer şeyler. Yani orada bir akademisyen gibi konuşmuyor. Veya işte çünkü konuşamaz, herkes hitap etmiyor. Orada öyle yazılar yazılmasını istemiyorlar. Zaten tüketilmez de bir de öyle bir durum var. Paylaşan kişi de bunun çok farkında. Ya da farkında da değil. Bilmiyorum, artık orasını sorgulamak lazım ama zaten... Abi en son mesela bir kişinin sesi çok mesela konuşası var. En son şeyi hiç hatırlamıyorum mesela. Yani yabancı yazarların, yani Türkiye dışındaki yazarların yazdığı o blogları okumayı hoşuma gidiyor. Gerçekten bir insan yazmış gibi hissettiriyor bana. Türkiye'dekilerin çoğu bu işte her gün yayın, işte post atan, işte ne bileyim algoritma kasan bana göre kişilerin yazdığı hiçbir şey böyle okurken sıkılıyorum yani. Böyle ikinci paragrafında böyle içim daralıyor. Böyle hemen kapatıyorum. Geç falan böyle. Hiç hoşuma gitmiyor yani. Geçen şeyi okudum. Sokrates isimli bir referans veriyor. Söyleyen de Sokrates. İş hayatında çok konuşmamalısın. Sırlarını arkadaşlarına vermemelisin gibi böyle paylaşımlar var. Falım sakızı Evet eminim ki Efes Antik Kenti'ndeki şirketlerde bunlar oldukça önemsiyordu. Yani bu tarz paylaşımlar var gerçekten hani, ve şunu da görüyorum. Bir gün gerçekten böyle bahsettiğimde bir konuda yanımdaki arkadaşım da aynı konu hakkında o duvara okuduğunu fark ediyorum ve ondan sonra gün boyunca aynı şeyleri konuşan bir arkadaş grubu olarak birbirimizi onaylayarak günü tamamlayıp eve geliyoruz ve evde de işte bu streaming platformların bize verdiği yayınlar neyse, diziler neyse, o top listlerde onları izleyip ertesi sabah işe gidip onları yine birbirimizi onaylayarak anlatıyoruz. Biz bence yine
iyiyiz düşün. Bunu yazan insanların yerinde, çocuklarının yerinde olduğunu düşün. Hani asker çocuğu eskiden şey derdin ya, asker çocuğu işi zor falan. Böyle bir insan çocuğu olsam her gün evde özlüsüz duvara falan yazıyorlardır yani. Bak defterin ilk sayfasında şu cümleleri yaz. Şey her sıkıldığında ilk sayfaya onu paylaşan kişinin eşi bile ona tahammül etmiyordur ama biz LinkedIn'de ona tahammül etmek zorundayız. Valla evet, ben artık edemiyorum baba. Hepsini vallahi kaldırdım artık. Çünkü bir süre sonra bakıyorum abi şeye döndü. Hani böyle aşağı doğru iniyorum artık. Hani Instagram'ı kaydırırsın ya. Artık ona döndü. O kadar boş ki çünkü böyle içerikler. Hani o kadar hızlı tükenebilecek şeyler değil sonuçta bunlar. Adamlar orada bir terim açıklıyor, ne bileyim işte kavramlar var, oranlar söylüyorlar, işte datalar falan ama ya artık böyle 5 yazısını 10 yazısını okuyorsun ya, diyorsun ki o kadar boş ki. Yani ne diyeyim, mesela bu üniversitelerde işletme kulüpleri olur ya, hani hep de işletmecilere çok sallarım. Sağ ol. O işletme kulüplerinde böyle sürekli özlü sözler olur duvarlarda, işte marketing şöyledir, işte portakal resmi falan olur. Onları hatırlatıyor. Yani tamam, ben o zamanlar yani üniversitedeyken bunlar bende bir şey ifade edebiliyordu. Yani o zaman bakıyordum, belki o zaman beni gaza da getiriyordu, gerekiyordu da belki. Ama artık yani bu kişiler hitap ettikleri kişileri bilmiyorlarsa zaten bence bir şey paylaşmasın ya da yaş grubunu yazsınlar, bu paylaşım şu yaş grubu içindir diye. Öyle okuyalım biz de. Kendini de eleştir ama. Sonuçta sen de bağlantı kurmuşsun bu kişiyle. Ama ilk önce öyle değil. Şöyle bir şey var. Modaysa modanın peşinden koşmakla ilgili. Ama bence güzel bir konu. Bu LinkedIn konusunu istersen bir sonraki bölümde detaylı tartışalım. Olur, bence konuşulacak bir şey. Oranın dönüşümü de bence konuşmak lazım zaten. Orası da sürekli değişiyor, dönüşen bir yer. Neyse, onu orada çok fazla şey var. Tamamdır. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.